Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber robadan başlama dikişsiz bir yelek anlatacağım. Yine her zamanki olduğu gibi robadan başlama yeleklerimiz örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Yeleğim için 3 numaralı bir şiş kullanıyorum. Misinalı bir şiş. İpim ise Lamia Baby Bomb arkadaşlar. Antipilik bir ip, yani bebek ve çocuklarımız için uygun olan bir ip. 100 gramı 250 metre. Renk numarasını veriyorum. Kol 699 lot 012. Benimle aynı marka ip örmek zorunda değilsiniz. Aynı renk örmek zorunda değilsiniz. Renk numarası genellikle istendiği için renk numarasını da veriyorum arkadaşlar. Elimde 2 adet bütün, bir de yarım ipim var. Yeleğime 2 ipten fazla gider. Bu şekilde. Şimdi bu 2 ipimi şunu kenara alıyorum şöyle. Diğer ipimi de alıyorum. Yeleğimi örmeye başlıyorum. Yeleğimi örmeye başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abonelikler ücretsiz. İçerikleri izlemek ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonunu tüm haline getirirseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olursunuz. 92 ilmek şişime attım yeleğim için. Örgümün ön yüzünden 5 diş haroşayı oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturacağım. Arka yüzünden de 1, 2, 3, 4 diş oldu. 5 diş oluşturacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Beni takip eden sevgili hanımlar biliyordur. Haroşamı ben ters ilmeklerle örüyorum. Örgümün arka yüzünden haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Nereye kadar devam ediyorum arkadaşlar? Sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar. 8 ilmeğimiz ön pat ilmeğimize ait. Dilerseniz bu 8 ilmeğimizi şöyle ayraçla bir ayıralım. 3, 6, 8. Burayı ayırdık. Hemen burayı da ayıralım. 3, 6, 8. Burası ön pat ilmeklerimize ait. Şimdi bu mor ayraca kadar örgümü ilerletip geliyorum haroşa ilmeklerimle. Sıra sonuna geldim. 8 ilmek ön pat ilmeğimi ayracımı alıyorum. Burada ilik yeri açacağım. Örgünün arka yüzünden gelirken 1, 2, 3, 4 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. Bakın 8 ilmek ya, 4 ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksildim. Bu şekilde ilik yerimizi açtık. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlik yerimizi açtık. Ayracımı alıyorum. Bir doladım. Artık bir dola 2 ilmek ör. Bir dola 2 ilmek ör. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim 2 ilmek düz. Örgümün ön yüzündeyim robanın. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz. 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 Bir doladım. 1, 2 ilmek düz bir doladım ve 2 ilmek düz. Bu şekilde 7 ilmek ön pat ilmeğimize kadar örgümü ilerletip geliyorum. Burada anlatabileceğim farklı bir işlem yok.
Sadece bir artırıyorsunuz, dolayarak 2 ilmek düz örüyorsunuz. Bir artırıyorsunuz, 2 ilmek düz. 8 ilmek ön pat ilmeğimi kadar geldim. Burada 4 ilmeğim var. Bunu da yine beraber çalışalım. Burada 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1 2 ilmek düz. Bir doladım. Doladığım ilmeğim arttırdığım ilmeğim biliyorsunuz. 2 ilmek düz. Bir doladım. Ayracımı aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar ediyorum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 8 ilmeğimi haroşa örüyorum, ön pat ilmeğimi. Haroşamı ördüm. Ayracımı aldım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerim ters. Ayracım çıktı, şöyle takayım. Bakın, ajur ilmeğim ters, diğer ördüğüm 2 ilmeğim de ters. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm biliyorsunuz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra örgümün ön yüzünden tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Roba artırım sırasında 3. sıramız. Artırmış olduğumuz sıra ön yüzünden 1, arka yüzünden de ördüm geldim 2, bu 3. sıramız. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonundaki 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Üç sıra tamamladım. Robada artırmış olduğum sıradan itibaren 3 sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim ve 4. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ayracımı aldım. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Daha sonra örgümün ön yüzünden 5. sırayı beraber örelim. Şimdi arka yüzünden 4. sıramız. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim, ön yüzünü döndürdüm. Artırmış olduğum sırayla beraber 4 sırayı tamamladım. Bu şekilde arkadaşlar örgümün ön yüzünden düz örgülerle, arka yüzünden ters örgülerle geliyorum. Tabi haroşa ilmeklerimizi de haroşa örüyoruz. 12 sırayı tamam edip geliyorum. Artırmış olduğumuz sırayla beraber şöyle bakın. 1, 2, 3, 4 sırayı tamamladım. 12 sırayı tamam edip geliyorum. 12 sırayı tamamladım arkadaşlar. Şöyle sayabiliriz bakın. Artırmış olduğum sıradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şişteki sıramızda 12. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ayracımı aldım. Yaka ilmeklerini ayırabilmek için
Ayracı şişimde tutuyorum. Şimdi ipim önde, tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bütün ilmeklerim haroşa. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek örgümün ön yüzünden bir haroşa sırası oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ayracımı aldım. Örgümün arka yüzünde de gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Haroşa ilmeklerim de ters ilmeklerime dahil biliyorsunuz. Şimdi bu şekilde örgünün ön yüzünü döndürdüm. Şöyle bakalım. Örgünün ön yüzünden 4 diş haroşa oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı oluşturdum geldim. Şimdi robada ikinci artırmayı yapacağız şu şekilde. İlk artırmada kaç tane artırma yapmışız onu da belirtelim. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 artırmamız olmuş. Şimdi bu ajur sayılarımız bir miktar daha fazla olacak. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ayracımı aldım. Yaka ilmeklerini ayırmak için bu ayracı takıyorum. Arada hani bu haroşaya gidiyoruz ya arkadaşlar, ilmek sayısını yanılmayalım diye. Şimdi bir doladım. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmek. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz. 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 Bu şekilde şu 8 ilmek ön pat ilmeğimizin dibinde birkaç ilmek kalana kadar çalışalım. Yani şöyle yapalım. Son 4 ya da 5 artırmayı yine beraber çalışalım. Bu seferki ajur sayımız kaç olmuş yine sayalım. Sıra sonunda birkaç artırmayı yine beraber yapalım dedim. Buraya kadar da 53 artırım yaptım. Şöyle 54 bir doladım. 1 2 ilmek ördüm. Şu 8 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. Burada 3 6 7 ilmeğim var. Burada 6 ilmeğim olması gerekir arkadaşlar. İşte artırırken nasıl denk geldi? Şu artırmadan dolayı. Şimdi bir doladım. Şu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. O bir ilmeği dengelemem lazım. Bir ilmek daha aldım. Bir ilmeğin içerisinden 2 ilmek. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Ayracımı aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim bu şekilde.
Sıra sonuna geldim. Toplamda da 58 ajurumuz oldu. Ajur sayımız arttı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum biliyorsunuz. Haroşa ilmeğimiz de ters olduğu için böyle bir kolaylık oluyor bizde. Haroşa ilmeğini ters örerseniz arkadaşlar, genellikle robadan başlama örgülerimizde örgünün arka yüzünden ters ilmeklerle ilerliyoruz. Bunun için de haroşayı da ters ilmeklerle örerseniz harika bir kolaylık oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim. Yeleğimde artık anlatabileceğim farklı bir teknik yok arkadaşlar. Şöyle ajurdan itibaren, bakın burada da ajur var. Bu ajur sırasından itibaren, yani artırdığım sıradan itibaren yine örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters örerek 12 sıraya tamam ediyorum. Tekrar haroşa 4 sıra, tekrar 12 sıra düz ve haroşa. Şu şekilde de anlatayım arkadaşlar sizlere. Şöyle hemen bir çizdim. Şimdi 92 ilmek başladım. Şu 5 sıra ilk olarak haroşayı ördüm. Şurası 5. Şunlar da 4 diş. Sonra 12 sıra aradaki düz örgü ajurlarla beraber. Sonra 4 sıra haroşa, 12 sıra düz örgü, 4 sıra haroşa ve 12 sıra düz örgü. Daha sonra 4 sıra haroşayı çalışıyorum. Kol ve beden ayrımını beraber çalışıyoruz. Yani anlatmak istediğim, şu aradaki düz sıramız 1, 2, 3 sefer olacak arkadaşlar. Yaka haroşasından başka 3 seferde örgünün ön yüzünden 4'er sıra haroşa çalışacağız. Bu şekilde çalışalım. Sonra yaka ve kol ayrımını beraber yapalım. Robayı çalıştım geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaka haroşasından hariç 3 sefer haroşa oluşturduk. Her bir haroşa 4 dişten oluştu. 3 seferde artırmamızı çalıştık. Toplam ilmek sayım 271 ilmek oldu. Elimde 271 ilmeğim var. 41 ilmek bir ön yakaya ayırdım. 56 ilmek kol için ayırdım. 77 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 56 ilmek kol, 41 ilmek diğer yaka. Şimdi dilerseniz robanın yükseklik ölçüsünü de alalım. ...18 santim robamızın yükseklik ölçüsü. Şişime sığmadığı için biraz topluyorum robayı. Şimdi kol ve beden ayrımını çalışalım. Kol ilmeklerini kapatalım. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ayracımı alıyorum. 8 ilmeği ayırabilmek için ayraç takmıştım. Turuncu ayraca kadar, yani kol ilmeğine kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Biraz hızlı geçelim burayı. Turuncu ayraca geldim.
Turuncu ayraç ve gri ayraç arasındaki ilmeklerimiz kol ilmekleri. Ayracımı alıyorum şöyle kenara. İlmeğimizi kapatıyoruz. Bakın 2 ilmek içerisinden 1 ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime aldım. 2 ilmek içerisinden 1 ilmek. Bu ilmeğimi diğer şişime aldım. 2 ilmek içerisinden 1 ilmek. İlmekleri kapatırken sıkmayalım. Kol kasmasın arkadaşlar. Örgümüzü hangi ayarda ördüysek aynı ayarda ilmeklerimizi kapatalım. Gri ayraca kadar kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Gri ayraca geldim. Bu ilmeğim kol ilmeğime ait. Bu ilmeğim de yeleğin arka sırt bölümüne. Şimdi 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmeği aldım. Kol ilmeklerimi tamamen kapattım. Bu şekilde kol ilmeğimizi kapattık. Şöyle bakalım. Şimdi örgümü döndürüyorum. Ve kol altı ilmeklerimi artırıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek artırdım. Ve burada bakın ilmek kapattığım yerde şöyle bir ip uzantısı oldu. Bakın şu ilmeği aldım. Bu ip uzantısını da aldım. Şu şekilde aldım. Bu 2 ilmek değil. Oradaki ip uzantısını önlemek için. Ve 1 ilmek de yeleğin ön yakasına ait. Her 3 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmek yönünü düzelterek ipimi öne aldım. Kol altı ilmeğimi şöyle ters örüyorum. Ki kol altı dolgun dursun diye düz örersem bu ilmekler zayıf durur. Kol altı ilmeğimi ters ördüm. 5 ilmek. Şu ilmeğimin de yönü döndü. Onu düzelttim. Sizinki de böyle dönerse düzeltin arkadaşlar. Ve yeleğin arka sırt bölümünde düz ilmeklerle devam ediyor. Kolu kapattım. Örgümü döndürdüm. 5 ilmek artırdım. Döndüm. Ters ilmeklerle bu 5 ilmeği ördüm. Kol altını birleştirdim bu arada. Kol ve beden ayrımını yaptım. Şimdi örgümü ilerletiyorum. Düz örgülerle nereye kadar? Turuncu ayraca kadar. Turuncu ayraç ve şuradaki gri ayraç arasındaki ilmeklerimiz kol ilmeği. Burada yine kolu kapatıyorum. Dönüyorum. 5 ilmek artırıyorum. Dönüyorum. O 5 ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle geliyorum. Sıra sonunda 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Kısacası bu kolda ne çalıştıysak diğer kolda da aynı şekilde çalışıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bu kol altında aynı şekilde çalıştım. Şu diğer kol altında çalıştığım gibi kol ilmeklerimi kapattım. Döndüm. 5 ilmek artırdım. Döndüm. Ördüm ve sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 56 ilmek bir koldan kapattım. İlmek 56 ilmek de bir koldan kapattım. Toplamda 112 ilmeği çıkardık. 271 ilmeğimizden.
Elimizde 159 ilmeğimiz kaldı. 5 ilmek bir kol altından artırdım. 5 ilmek de bir kol altından artırdım. Toplamda 169 ilmeğim var. 8 ilmek haroşa ilmeklerimle beraber. Şimdi örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örerek sıra sonuna kadar geleceğim. Yalnız örgünün arka yüzünden ilmek sayılarımı sayıp ayarlamak istiyorum modelime göre. Eksik varsa artırırım, fazla varsa eksiltirim. Eksilttiğim ya da artırdığım ilmek sayısını da sizlere anlatmaya çalışırım. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüyorum sıra sonuna kadar. Bu örgünün arka yüzünden ördüğüm sıra modelimize hazırlık sırası olacak. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm geldim. İlmek sayılarımı da ayarladım. 2 ilmek fazla geldi. 2 ilmeği arkadaşlar şöyle bir ilmek hemen buradan, bir ilmek de buradan şöyle kol altlarından eksilttim. Hani tam kol altından değil de hemen buradan. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kol altında 4 ilmek artırsam da yeterli olurmuş ama işte yeleğimiz biraz ara yaş olduğu için hani 1-2 yaş için değil biraz daha büyük. 5 ilmek artırdım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve model çalışmamıza geçiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet bir sıra haroşa sırası daha öreceğim. İlk yeri açacağım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Modeli hazırlık sıramızı çalıştık örgünün arka yüzünden. Şu 2 ilmeğimi bakın şu 2 ilmeğimi şişin arkadaki ilmeği öne geçiriyorum. Öndeki ilmeği arkada. İlmek yeri değiştim bakın. Bu şekilde. Burada bir düz ilmek ördüm. Ön pat ilmeğimin dibinde hep yarım model gidecek. Bu ilmeğimi de düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Modelimizin toplam ilmek sayısı 10 ilmek arkadaşlar. 10 artı 10 artı 10 şeklinde gidiyoruz. Daha sonra buradaki 2 ilmeğim bu sefer bakın. Şişimin şu öndeki ilmeği arkadan alıyorum. Arkadaki ilmeği öne alıyorum. İlmeğimi yer değiştiriyorum. Ve bu 2 ilmeğim düz. Bir modeli burada tamamladım. Hemen karşısındaki 2 ilmeğimi de yine yer değişiyorum. Bakın. Bu bir ilmeğimi şişimi önden aldım. Bir ilmeğimi de arkadan ilmeklerimiz yer değişti. 1 2 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6. Bakın 2 4 6 8 dedim ya 10 ilmek diye. 6 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Şu ilmekle 8. Bu sefer bakın bu ilmeğimi aldım. Arkadaki ilmek. Arkadaki ilmeği öne geçiriyorum. Öndeki ilmeği arkaya. Bu şekilde. 1 2 ilmek düz ördüm. Hemen karşısındaki 2 ilmeği yine ilmekler yer değişiyor. Bu ilmeği öne geçiriyorum. Öndeki ilmeği arkadaki ilmeği de arkadan alıyorum. Arkadan geçiriyorum bakın.
ilmeklerimiz yer değişiyor. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. 2 ilmeğim, bakın yön değişiyor. Bu ilmeğimi arkadan alıyorum şişimin. Şişimin şu önündeki ilmeği de önden aldım. İlmeğim yer değişti. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3 model çalıştım bakın. Bir model daha çalışalım. Daha sonra sıra sonundaki son modeli beraber çalışalım. Hep işlem tekrarı. Şimdi buradaki 2 ilmeğimin de yönünü değiştim. Bakın şişimi önden aldım. Bu arkadaki ilmek önde. Şişimin şu ucundaki arkadaki ilmek de şu şekilde yer değiştirdim. Elime dikkat edelim. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters kol altında. Ve bu 2 ilmeğimi yine yer değiştiriyorum. Öndeki arkaya, arkada ön şeklinde ve 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bu şekilde nereye kadar devam edelim? Sıra sonundaki son modele kadar. Yine orada bir modeli beraber çalışalım. Ve kaç model çalışmışım onu da sayacağım sizlere arkadaşlar. Şu anda 1, 2, 3, 4 model çalıştım. Sıra sonundaki son modeli beraber çalışalım dedim. 3, 6, 8 ilmek ön pat ilmeğim, 3, 6, 9, 10 ilmek de modelimize ait. Bu bir model tamamlandı. Şimdi şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. 6 ilmek ters. 2, 4, 5, 6. Buradaki 2 ilmeğimin, bakın şu arkadaki ilmek öne, öndeki ilmek arkaya şeklinde değiştim. İlmeklerimiz modelin içe doğru değişiyor, yani haroşa ilmekleri. Ve 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi kaç model çalışmışız onu söyleyeceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 model çalıştım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerim ters. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 8'er ilmek ön pat ilmeklerim de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi örgümün arka tarafından ters örüp geliyorum. Yalnız sıra sonundaki 8 ilmek ön pat ilmeğimde ilik yer açacağız. Orada yine beraber çalışalım. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim. 8 ilmek ön pat ilmeğimi 1, 2, 3, 4 ilmeğini ördüm. Bir doladım, artırdım. 5. ve 6. ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 7 ve 8. ilmeğimi ördüm. Yani haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürdüm. Modelde 2 sırayı tamamladık. Bir sıra ön yüzünden ördüm. Bir sıra da arka yüzünden örgünün. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Modelde 3. sıradayız söylediğim gibi. Şimdi burada bakın. Bir ilmek düz ördüm.
Burada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi aldım. Şişin şu arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği arkaya aldım. İlmeklerim yer değiştirdi. Bu 2 ilmeğimi de düz ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 ilmek ters ördüm. 5. ve 6. ilmeğimi şişime taktım. Şişin şu öndeki ilmeği ön yüze geçireceğim. Şu arkadaki ilmeği arkaya bu sefer bakın. Şişimi arkadan taktım. Onu aldım o ilmeği. Öndeki ilmeği aldım. İlmekleri yer değiştirdim. Ve bu 2 ilmeği düz ördüm. Aradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bakın burada bir modeli tamamladım. Buradaki 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. Şu öndeki ilmeğimi önden değişiyorum. Arkadaki ilmeği arkadan alıyorum. Bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Burada arada 2 düz ilmeğim var. Toplamda 6 düz ilmeğim ama bu 2 ilmeğim bu modele ait. Bu 2 ilmeğim de diğer modele ait. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Sonra 5. ve 6. ilmekler yer değişiyor. Şu öndeki ilmeği şişime arkadan takıyorum. Arkadan alıyorum. Arkadaki ilmeği öne geçiriyorum. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu düz ilmeklerim hep haroşaya kayıyor bakın içe. Gördünüz mü? Haroşa olan bölüme bu şekilde kayıyor. Ve aradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 model çalıştım. 3. modeldeyim. Bu 2 ilmeğimi aldım. Şu arkadaki ilmeğimi önden. Şişin arkadaki, şişin öndeki ilmeği arkadan. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Ve 4 ilmek ters pardon. 1, 2, 3, 4, 6 ilmek diyecektim bir anda. Tekrar bu 2 ilmeğimi bakın şu öndeki ilmek arkaya, şu arkadaki ilmek öne şeklinde ilmeklerim yer değişiyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonundaki bir modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele geldim. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Sonra bakın şişin öndeki şu ilmeğim önden ön yüzden modelin içe, arkadaki bir ilmeğim arkadan modelin dışa şu şekilde. Ve bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi şu öndeki ilmek arkaya, şu arkadaki ilmek öne. İlmek yer değiştiriyor. Bu şekilde. Ve bu 2 ilmeğimi de düz ördüm. Burada bir ilmek düz ilmeğim var. Burası yarım model. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Hani şu düz ilmeklerim kenardan hep yarım model olarak gidiyor. Modelde 3 sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim ve modelde 4. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmeklerim ters ve haroşa ilmeklerim de ters biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle modelde 4 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 5. sıra. Bakın modelimiz kendini belli etmeye başladı. Baştaki ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek
ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ve daha sonra burada 2 ilmek düz. 1 2. Bakın bu 3. ve 4. ilmeğim yer değişiyor. Şu öndeki ilmeğimi haroşaya doğru içe önden, arkadaki ilmeğimi düz ilmeğe doğru dışa. Arkadan bakın bu şekilde. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. 1 2 ilmek ters. 3. ve 4. ilmeğim yer değişiyor. Öndeki ilmeğimi arkada, şu arkadaki ilmeğimi öne. İlmeklerimi yer değiştim yine bu şekilde. Ve bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Haroşa ilmeklerim kapanıyor. Düz ilmeklerim açılıyor. 1 2 3 4 ilmek arada düz ördüm. Bu 2 ilmeğim bakın. Bir ilmeğim önden, ön yüzden haroşa kısmına. Şu arkadaki bir ilmeğim de arkadan örgünün şu düz ilmek kısmına yer değişti. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. 1 2 ilmek haroşa ve yine bu 2 ilmeğim yer değişiyor. Artık ilmek yeri değişmenin mantığını anladık. Aslında modelimizin de mantığını anladık. Bakın haroşa kısma kapanıyor. Bir model daha çalışalım. Arada 1 2 3 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm ve bu 2 ilmeğim yer değişti. Öndeki arkaya, arkadaki önde şekline ve bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra 2 ilmek haroşa. Bakın bu 2 ilmeğim, şu öndeki ilmeğim arkaya, şu arkadaki ilmeğim öne. İlmeğim yer değişiyor. Bu 2 ilmeğimi de düz ördüm. Sıra sonundaki son bir modele kadar örgümü ilerletip geliyorum. Modelimizde 5. sırada. Sıra sonundaki son modele geldim. Bakın bu modeli çalıştım. Aradaki 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. Öndeki arkaya, arkadaki öne şeklinde. Sonra 2 ilmek ters ve bu 2 ilmeğimin de yönünü değiştim. Düz olarak ördüm ve 2 ilmek düz. Daha sonra 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde. Örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde modelde 6. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar 8 ilmek ön pat ilmeklerim de dahil olmak üzere tüm ilmeklerim ters. Haroşa ilmeklerimi ben ters ördüğüm için örgümün arka yüzünde bu bana büyük kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim. Tüm ilmeklerimi ters sıra sonuna kadar modelden 6 sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelde 7. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Baştaki ilmeğimle beraber. Burada 1 2 3 ilmek düz. Artık haroşayı kapatıyoruz. Düz sıra bu sıra ama ilmek yönleri de değişiyoruz. Bu 2 ilmeğimin bakın şu öndeki ilmeği haroşanın üzerine önden, arkadaki ilmeği de düz ilmek yönüne aldım. İlmeklerim yön değişti. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Buradaki ilmeğimi de şu arkadaki ilmeğimi öne, haroşa ilmeğin üzerine, haroşa ilmeğimi de arkadan aldım. Düz ilmeklerime dahil ettim. Bu 4 ilmeğimi düz ördüm bakın.
Haroşa olan kısım kapandı. Düz olan kısımlar açıldı ilmekte. Şimdi arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bakın bu düz ilmek haroşa ilmeğin üzerine, haroşa ilmek düz ilmeğe geçiyor. İlmekler yön değişerek. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Öndeki ilmek arkaya, arkadaki ilmek öne şekilde yine ilmeğim yön değişti ve bu iki ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde örgünün ön yüzünde modelde 7. sırayı sıra sonuna kadar çalışalım. Sıra sonundaki son modeli yine beraber çalışalım. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna kadar geldim. Son modeli de beraber çalışalım dedim. Aradaki düz ilmeklerimi ördüm. Haroşa ilmek kapanıyor biliyorsunuz. Bu düz ilmek haroşa ilmeğin üzerinde. Haroşa ilmeğim de düz ilmeği arkadan geldi. İlmek yeri değiştim. 2 ilmeğim düz. Bu 2 ilmeğimin de bakın öndeki arkaya, arka ilmek önde şekilde değiştim ve düz. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm ve 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Modelde 8. sıradayız. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci modeli kuracağız. Bir model çalıştık. Bir model 8 sırada tamam oldu. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İlk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde aynı şekilde çalışıyoruz. Bu 2 ilmeği yön değişiyorum. Bakın şişin şu öndeki ilmeği önden haroşa kısmına, arkadaki ilmeği de arkadan düz kısma şu şekilde. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra 1, 2, bakın ters ilmeklerimi sayıyorum. 3, 4, 5, 6 ilmek ters. Daha sonra şu arkadaki ilmeği önden alıyorum. Öndeki ilmeği arkadan. İlmeklerimiz yer değişiyor. Ve bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Karşıdaki 2 ilmeğimi de ilmeklerimi yer değişiyorum. Artık aşinayız modele. Bu 2 ilmeğimi de düz ördüm ve 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ilmeğimin yine yönünü değişiyorum. Öndeki arkaya, arkadaki öne şekilde düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonundaki son modeli de çalışıyorum. Beraber arkadaşlar şu son modeli yine beraber çalışalım. Daha sonra örgünün arka yüzünden devam ederiz. Sıra sonuna geldim. Son modeli de yine beraber çalışıyoruz. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Düz ilmek ördüm ikisini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm ters olarak. Bu 2 ilmeğimin yine yönünü değişiyorum ve 2 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün kenarı da gayet düzgün, bakın arkadaşlar. Hiç farklı bir teknik uygulamıyorum. Sadece ipimi örmeden, baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 8 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ve daha sonra gördüğüm tüm ilmeklerim ters.
Haroşa ilmeklerim de ters biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim. Modelin tekniğinde hiçbir değişiklik yok. Hep işlem tekrarı. Ben bir model daha çalışıp geleyim. Hani modelin nasıl durduğuna bakalım. Video dışarısında şu ikinci modeli tamam edip geleceğim. İkinci modeli çalıştım, geldim. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hep işlem tekrarı. Üçüncü modelde yine hemen 8 ilmek haroşa ilmeğin dibinden başlayacak. Şöyle yeleğimizin duruşuna da bir bakalım. Şu şekilde. Bence harika bir yelek olacak. Bu robada yaka düşürme tekniğini çalışamıyoruz. Bu kendiliğinden bakın yaka düşürme tekniği oluşuyor burada. Yeleğimizin genişlik ölçüsünü kol altı ilmeklerinden alıyorum. ...34 santim yeleğimizin genişlik ölçüsü. Şu anda bu ölçü bize 5 yaşı işaret ediyor arkadaşlar. Ama yeleğim biter. Düğmelerini dikerim. Net bir ölçüyü verir bize. Şimdi yeterli bir ölçüye gelene kadar öreceğim. Dediğim gibi model tekrarı hep bu şekilde. Daha sonra yeleğimizin etek ucundaki haroşa kısmını yine beraber örelim. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. 12 model çalıştım arkadaşlar robadan aşağıda. 6 ilik yeri açtım. Son ilik yerimi bakın örgünün arka yüzünden gelirken açtım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Son ilik yerimi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 haroşa dişinde açtım. Normalde 16 haroşa dişinde açıyorduk. Etek ucu haroşa çalışmasına geçelim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Ters ilmeklerle arkadaşlar. Modelim çok böyle açan bir model değil. Çok da toplayan bir model değil. Haroşada örgüyü açar. Bunun için bir ilmek yeleğin şöyle ön yakadan, 2 ilmek arkadan, bir ilmek de diğer ön yakadan, toplamda 4 ilmek eksiltelim arkadaşlar. Ters ilmeklerle örüyoruz. Bakın bu şekilde ilk haroşa sıramı etek ucunda oluşturuyorum. Şöyle modelin bitiş noktasına getirirsek daha böyle uygun olur. Bakın şurada 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu şekilde toplamda sıra sonuna kadar 4 ilmek eksiltelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Toplamda 4 ilmek de eksilttim. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum yeleğimizin. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bakın sıra başından sıra sonuna kadar bu 8'er ilmek ön patlarımda dahil olmak üzere tüm ilmeklerim ters. Çünkü haroşayı ben ters ilmeklerle oluşturuyorum.
Şöyle örgünün ön yüzünden bakalım. Bakın bu şekilde 4 diş haroşayı oluşturayım. 5. diş haroşada ilmekleri kapatalım. Ben 4 diş haroşa oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı oluşturdum. Geldim etek ucunda. İlmeklerimizi kapatalım. Ters ilmeklerle kapatıyorum. Bir sıra daha haroşa elde etmiş oluyorum. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmekleri kapatıyoruz. Haroşa olarak kapatıyorum ki burada bir sıra daha haroşa elde etmiş oluyorum. İlmeklerimizi kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek aynı değerde kapatıyoruz. Ne sıkarak kapatıyoruz ne de gevşek. Bu şekilde ilmekleri kapatayım. Düğmemi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim geldim. 6 adet düğme diktim. Yeleğimiz kız çocuğu için uygun bir yelek oldu. Yeleğime ne kadar ip gitti? Video başında görselde 2 tüm bir de yarım ip koymuştum biliyorsunuz. Yarım ipten bu kadar kaldı. Yani 2 ipten biraz fazla ip gitti yeleğimize. Dilerseniz şimdi beden genişlik ölçüsünü ve boy ölçüsünü alalım yeleğimizin. Şöyle kol altından alıyorum. 34 santim yeleğimizin beden genişliği. Bakın enseden omuzdan almıyorum ölçüyü. Enseden basen üstü etek ucu da 44 santim. Yeleğim 5 yaş için uygun bir yelek oldu. Bu yelek için dediğim gibi elinizde 3 adet ip bulundurunuz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olduktan sonra da zil butonunu tüm halinde aktif ederseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olursunuz. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki projelerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.